Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz uzman estetisyen Figen Göl. Figen Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Günümüzde en çok yapılan uygulamalardan bir tanesi de kalıcı makyaj uygulamaları. Özellikle pek çok kadının tercih ettiği, dudakta olsun, göz kapaklarında olsun ya da kaşlarda olsun. Biraz kalıcı makyajdan bahseder misiniz? Kimlere yapıyorsunuz, neden yapıyorsunuz? Öncelikle şöyle, günlük hayatı kolaylaştıran bir işlem. Artık o yüzden çok fazla daha doğal, daha doğrusu modellerde uyguladığımız bir işlem. Hem kaşı hem göze hem dudak bölgesine uygulama yapabiliyoruz. Aynı zamanda kalıcı makyajda BB Glow da var ama biz onları önermiyoruz uzman estetisyenler olarak. Derinin daha sonraki verdiği reaksiyon ve renk değişikliği yüzünden. Ama ciddi bir asimetri problemi varsa, işte kişi günlük hayatında daha işte o seyrek kaşları, işte düşük gözleri falan, bunu ayarlayabilmemiz için kalıcı makyajı herkese öneriyoruz. Hocam peki kalıcı makyajda bir mevsim var mıdır? Özellikle dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir ve işlemden sonra, işlemi yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi kalıcı makyajı yaptığı zaman günlük hayatına çok rahat devam edebiliyor. Hemen herhangi bir yani kullandığımız boyalar bitkisel boyalar olduğu için herhangi bir reaksiyon vermiyor. Kişinin bizim yaptığımızın haricinde kişinin daha sonra bakımını doğru yapması çok önemli. O yüzden de mevsimden çok kişinin hangi mevsimde nasıl baktığı önemli. Yani mesela dudak renklendirmede bol bol nemlendiriyor olması lazım. İlk 3 gün hiç su değdirmiyoruz. Daha sonraki bakımların doğru oluyor olması lazım. Çünkü her yaptığımız ilk işlemde birkaç gün koyulaşma, sonra doğallaşmaya başlıyor. O beraber karşılıklı yazışarak sabrettiğimiz sürece ve doğru rengi seçip doğru modeli, tasarım yaptığımız zaman kişilerle gayet güzel devamını ve kalıcılık anlamında da hani daha sonra solup gitmesini istiyoruz. Biz böyle bir kalıp şeklinde de kalsın istemiyoruz. O yüzden kişi daha sonrasında da eğer düzgün bakım yaparsa çok renk yeşermeden, mavileşmeden güzel bir şekilde solup gider. Peki bunun mevsimi var mıdır yaptırmamız gereken? Özellikle kış aylarında mı yaptırmamız gerekiyor? Yani yazın evet birazcık bu sıcaklardan problem oluyor kişinin bakması için. Güneşte çok birden temas etmemesi lazım. Kışın daha konforlu ama yazın yaptırıp da çok rahat kullanan danışanlarımız var. Şimdi kalıcı makyaj hususunda özellikle bana başvuran mesela işte kaş kaldırmak için gelen hastalarıma bakıyorum. Bazısında hakikaten böyle çok komik tasarımlar, çok komik şekillerle karşılaşıyor. Özellikle bu kaş bölgesinde ya da kalıcı makyaj uygulamalarındaki tasarım ve renk. Çünkü bazen böyle renklerle ilgili çok komik şeylerle karşılaşıyor biliyorum. Bu konuda ne demek istersiniz? Hocam zaten genellikle hocalarımızla beraber çalışıyoruz. Yani bir botoksu yaptıracaksa ya da dudak dolgusu yaptırıyor ama dudak hattı belirgin değildir. Mutlaka hocalarımız bizi yönlendiriyor. Biz dudağa ne kadar şekil de versek sonra mutlaka o dolgunluk için hocalarımızı yönlendiriyoruz. Tasarımda kişinin bir yüz oranına göre bir ölçümlememiz var. Yani her ayrı boyutun ölçüsüne göre, altın oranına göre bir tasarım çiziyoruz. Yani ben mesela yüzüm uzun ama ben şu şekilde kaş istiyorum olmuyor. Mutlaka zaten karşılıklı bir tasarım yapıyoruz. Aynı zamanda kıl yapısına göre bir boya seçiyoruz. Diyelim çok sarışın, saçları, kaşları simsiyah, o kişiye sarı bir renk seçemeyiz. Çünkü ciddi anlamda renk farklılığı olur. O yüzden de kıl yapısına uygun. Yani her kişiye de o yüzden kalıcı makyaj olmuyor. Tasarım ve boya seçimi ve o kişinin daha sonra mutlu etmesi çok önemli. Bu da özellikle sizin tabii tecrübenizle alakalı bir şey. Şimdi rengi belirleseniz bile o kişinin rengi farklı Evet, değil mi? hocam. Yani onun koyusu var şimdi bir değil mi? Siyahın Tabii. kaç tane tonu var? Esmer'e belki ayrı yapılır. Tabii ki. Kumrala bu cilt renk tonuna göre de değişebilen bir renktir. Zaten yani uzmanlarımız boyayı da mesela bir boyayı herkese sürmüyoruz. Mutlaka içine karışımlar yapıyoruz. İçine koyduğumuz karışımlar sayesinde de boyanın rengi solup gidiyor. Böyle yeşerme, mavileşme. Mesela dip liner'da en çok diğer insanlardan duyduğumuz renginin sonra kötü olması. Kaş evet solup gidiyor, dudak gidebiliyor ama göz ne yazık ki daha kalıcı bir işlem. O yüzden de bu tarz şeylerde doğru bir boya kullanmaları ve gerçekten daha önceki işlemleri ne olur merkezlere gidip öncesi sonralarına baksınlar. Hep diyoruz yani bize bir konuştuğumuz zaman gelin bir kahve içelim, tanışalım. Çünkü mutlaka o gün biri bir işlem yaptırıyordur, onu görün. Ve bu güvenilir yerlerde yaptırılması çok önemli bir işlem. Evet, burada uygulayan kişinin deneyimi, kullandığı malzeme değil mi? Bunlar çok Kesinlikle. önemli aslında. Bir de vizyon da çok önemli ki ben biliyorum siz ailecek de tanıyorum sizi. Ailecek de yani Evet. makyaj işiyle uğraştığınız için eşinizle beraber. Şimdi onun bile tasarımı, vizyonu yani ev içerisinde bile siz eminim ki bunları konuşuyorsunuzdur. Aynen. Sürekli artık meslek aslında. Biri bakıyor diyor bunu niye böyle yapmışlar diye. Ya da biri geliyor diyor ki mesela ben bu rengi istiyorum. Hiçbir şekilde kabul etmiyor yani. Diyor ki senin suratında bu olur. Bunu ben yapmam. Git başka yerde yaptır. O yüzden gerçekten doğru yönlendirme çok önemli. Çok önemlidir. Peki
Ben şeyi de merak ediyorum. Kişisel bir soru sorayım o zaman. Bu hakikaten programın başında bahsettiniz. Konforlu. Gerçekten insanlara bir konfor alanı sunuyor ve hani sabah kalktığımızda böyle rujlu gibi de değil hocam bu Evet. dudağa yapılan o kalıcı Evet. makyaj. Ve doğal, güzel, kendi rengini bulmuş, daha düzgün görünen bir dudak oluyor. Ne kadar süre aralıklarla yapılması gerekiyor? Ben o konforu ne kadar süre aralıklarla yaparsam devam ettirebilirim? Yani kişinin dudak yapısı çok kuru değilse, yani nemlendirmesi doğru sağlarsa 1,5 senede bir tazelemeye geliyor bize. Ama ciddi anlamda kurudur ve kişi bakmamıştır. O artık böyle parça parça hale gelmiştir. Onda evet, o zaman belki bir senede bir tazeleme isteyebilir. Zaten böyle kalıp gibi ruj şeklinde değil de sanki eski yıllarımıza dönmüş bir gençleştirme işlevi gibi öneriyoruz. O kalıp gibi renkler de değil. Yani bir önceki resimlerine bakıyoruz. İşte her cilt tipine, kimine şeftali uyuyor, kimine daha pembelik uyuyor. O yüzden mesela esmerlere direkt hani size pembe olur demiyoruz. Daha hafif şeftali. İşte morsa dudak, ilk önce onu bir coverlıyoruz. Hep aşama aşama gittiğimiz için kişi 1 ile 1,5 senede bir tazelemeye gelebiliyor. Peki kalıcı makyajı silmek mümkün mü? Ya mesela renginden memnun olmadı, bir başka yere yaptırdı ve uygun değil, tasarımı da kötü. Bunlarda ne yapıyorsunuz? En zor kısmı, çünkü yaptırmak çok kolay, sildirmek çok zor. Çok hem maddi anlamda teferruatlı, acılı bir işlemler. Yani lazerle silme var, solüsyonla silme var. Ve ne kadar silersek silelim o renk pigmenti orada kalıyor derinin altında. O da daha sonra bir microblading yaptırmak yerine pudralamaya dönmek zorunda kalıyor. Kişinin mutsuzluğu devam ediyor. O yüzden de kaşlarda evet silinme var. Ama gözlerdeki silinmelere yani çok hassas bir yer olduğu için oradaki özellikle dikkat edip yaptırmaları lazım. Kuyruklu, uzun, böyle işte eyeliner gibi değil de hafif dip liner, gözümüzü böyle daha belirginleştirecek, kirpiklerimizi yoğunmuş gibi gösterecek işlemler daha önemli. Ben bir de sağlık sorunu, yani medikal anlamda bakıyorum olaya. Bu sterilite ve hijyen mevzusu da çok önemli hocam. Özellikle yani bunu tecrübeli olmayan birisinde yaptıran birisinin Kesinlikle. hakikaten ateşle dans etmek gibi bir olay olduğunu düşünüyorum. Bir de soracağım, özellikle bizim mesleki olarak mesela meme başı Evet için mesela biz bazen hastalarımızı işte meme kanserinden dolayı memesi alınmış kişilerin memesindeki o kahverengi kısmı yapamamış, areola diyoruz biz onu. Onu yapmak için mesela yönlendiriyoruz Evet hocam. hastalarımızı. Yine izler hususunda mesela bazı izler biraz daha böyle açık renkli olabiliyor. O bölgelerin koyulaşması ya da çatlaklar için bile uygulayanlar var, evet. var. Bu konularda ne düşünüyorsunuz? Biraz bu konuda bilgilendirir misiniz? Yani kanser hastaları için evet gerçekten ya da bu tarz operasyonlar geçiren kişiler için çok önemli. Ve mesela her kalıcı makyaj uzmanı yapabilir mi? Hayır. Onun için ayrıyetten bir daha özel bir eğitim alınması gerekiyor. İşte göğüs bölgesi, saç simülasyon için uygulanan ayrıyetten var. Saç ekimlerinden sonra hocalarımız yönlendiriyor. Medikal anlamında evet, eğer doğru yere işlemi yapabilirse uzman, gerçekten çok konforlu. Kişide de daha sonra bir zararı yok. Ama zaten bir hastalık, bir süreci var. Ve hem dediğiniz gibi hijyen çok önemli. Oralara daha da ekstra hocam ameliyattan sonra dikkat edilmesi gerektiği için kişinin yani mesela çok bazı yerlerde duyuyoruz işte iğneni al git. Mümkün değil yani. Her zaman o iğne yeni açılacak, o makineler yeniden dezenfektan edilecek. Bir yere bile elimiz değiyorsa insanlık hayatı sonuçta uzun süren bir işlem, 1 saat. Bir yere değiyorsa anında temizleyip işlem yapılması lazım. Yani giden danışanlar da lütfen bununla alakalı karşısındaki uzmanları yönlendirsinler. Oraya değdin, bunu yapma gibi. Ama medikal anlamda da artık kalıcı makyaj hocam çok konforlu ve ameliyatlardan sonra da sizin dediğiniz gibi o ameliyat izleri falan, ama çatlaklarda çok nasıl diyeyim, ilk gösterdiği gibi sonuç almıyor. Sonraki o açılma deri rengi çok kişiyi mutsuz edebiliyor. Evet. O yüzden saç ve göğüs konusunu öneriyoruz ama çatlaklarda açıkçası bir uzman estetisyen olarak çok önermiyorum. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Özellikle kaş kalıcı makyaj uygulamasında önceden böyle düz kullanırlardı. Şimdi böyle hani ne diyorlar ona? Kavisli Kıl mi? tekniği. Ha, kıl tekniği, microblading. Evet, microblading. Siz bunlardan hangisini tavsiye ediyorsunuz? Kimlere neler yapıyorsunuz? Şimdi kaş sistemi olarak pudralama ve microblading yapıyoruz. Pudralama daha böyle eski sistemler gibi, kalıp gibi değil de hocam. Bir ombre geçişi gibi. Hafif böyle koyudan başlayıp açık renge doğru gitmesi gereken bir işlem. Aslında insanlar çok korkuyor pudralamayı duyunca ama doğru uzman doğru işlemini uygularsa hiç, yani o da öyle kalıp gibi durmuyor. Sizin sanki kendi kaş efektinizmiş gibi duruyor ama tabii bir microblading gibi kıl efekti kadar doğal olmuyor. O sanki yani birkaç kişi kendi kılı diye çekmeye çalışan vardı. O kadar o doğal yaparsa uzman. 2 sistem kullanıyor kaşta. İkisi de çok konforlu. Yeter ki uzman doğru işlem yapsın. Yani doğru yere başvurulduğu takdirde hem sterilite, hem hijyen, hem medikal, hem tasarım, hem renk seçimi
hepsi Hocam bir hem bütün. estetik olarak da güzelleşiyoruz, hem sağlığımız Evet. için de Tabii bize ki. faydası olan bir şey. Çok keyifli. İyi ki varsınız Evet, diyoruz. sizler de öyle. Bugünkü program konuğumuz uzman estetisyen Figen Göl idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.